Gemilerin neden ufuk arkasında kaldığını anlayabilmek için öncelikle ufukun ne olduğunu anlamamız lazım. İlk olarak bu senaryoda ufuk nasıl gözükür ona bakalım. Yeryüzü, gözlemciden uzaklaştıkça kavislendiği için ufuk çizgisi bu şahısın tam karşısında olmazdı. Hatta bu şahıs yüksekliğini arttırırsa ufuk çizgisi tam karşısını ifade eden göz hizasından düşerdi. Küresel eğriliği matematiksel olarak simüle edebilen bu siteden de bunu görebiliriz. Mesela şu anda yaklaşık 15 kilometre yükseklikteyiz. Ortadaki kırmızı çizgi ise göz hizamızı ifade ediyor. Ufukun kavisi ile göz hizasından düşüşü belli oluyor. Öte yandan, hiçbir engelin olmadığı düz dünya senaryosunda 15 kilometreye çıksak bile ufuk çizgisi göz hizamızda kalıyor. Artık iki senaryoda ufuk çizgisinin nasıl gözükmesi gerektiğini bildiğimize göre, gerçek hayat gözlemleri ne gösteriyor, ona bakalım. Bu videodaki özel uçak pilotu, 14 kilometre yükseklikten ufuğu bize gösteriyor. Video sahibi, ikna olmayan şahıslar için gece görüşten de gösteriyor. Şayet, dünya gerçekten düz olsaydı, ufuk çizgisi burada kalırdı. Ufuğun göz hizasından düştüğünü gösteren bir başka video ise burada. Videodaki pilot, ufuğun bu yükseklikten 3,6 derece düştüğünü gösteriyor. Gördüğünüz gibi, ufuk çizgisinin göz hizasından düştüğünün bir sürü kanıtı var. Ve dahası, bu düşüşü görmek için uçakta olmanıza bile gerek yok. Buradaki şahıs, 158 metre yükseklikten ufuk düşüşünü gösteriyor. Başka bir ölçüm de burada. Videonun bu kısmını özetleyecek olursak, burada gördüğünüz olay, gerçekten de dünyanın eğriliğinden kaynaklanıyor. Yeryüzünün eğriliğinin kanıtı ise, ufuk çizgisinin göz hizasından düşmesiydi. Dünyamızın eğriliğini kanıtladık. Şimdi ise, uzak mesafedeki gemilerin ne kadarının ufuk altında kaldığı, küresel eğrilik hesaplarına uyuyor mu, ona bakalım. Videodaki feribot, saat 5'e 5 kala, 21,6 kilometre uzaktaymış. Gözlemci yüksekliği ise, yaklaşık 4 metreymiş. Videoda tam bu saatte, feribotun 13,3 metresi kayıpmış. Dünyanın atmosferini göz önünde bulundurmazsak, feribotun 16,3 metresi kaybolurmuş. Şimdi de, refraksiyonu simüle edebilen eğrilik simülatörüne bu bilgileri girelim. Feribot, saat 16:55'te, 21,6 kilometre uzaklıktaymış. Standart atmosfer koşulları ve 21,6 kilometrelik bir mesafede, küresel dünya verilerine göre, feribotun 13,3 metresi kaybolmalıymış. Öte yandan, hiçbir engelin olmadığı ve ufuğun göz hizasında olduğu düz bir dünyada, aynı mesafede bile geminin tamamı görünür halde kalıyor. Zaten, olay da buradaydı. Düz dünyacıların perspektif hakkında konuşmayı sevdikleri açıkça ortada.
Ancak burada gördüğünüz site, gemilerin düz veya küresel bir dünyada nasıl gözükmesi gerektiğini gösteriyor. Mesela şu anda küresel dünya tahminlerine bakıyoruz. Uzaklaşan gemi açısal boyutta küçülse de zeminin kavislenmesinden dolayı önce alt kısmı yok olarak kayboluyor. Bu tahmin gerçek hayatta gördüğümüz manzaralarla %100 uyuşuyor. Eğrilik hesaplayıcısı da zaten bunu doğruluyor. Ancak dünya gerçekten düz olsaydı, belirli bir ufuk çizgisi olmayacağı, ufuğun da göz hizasında olacağı için uzaktaki gemilerin alt kısmı yok olmazdı. Yani uzaklaştıklarında sadece küçülürlerdi. Gördüğünüz gibi düz dünyacıların perspektif bahanesi işe yaramıyor. Eğrilik hesaplayıcısı açık şekilde düz bir dünyada gemi ne kadar uzakta olursa olsun alt tarafının ufuk altında kalamayacağını gösteriyor. Bu kısmı özetleyecek olursak, burada gördüğünüz manzara, küresel eğriliğin bir sonucudur. Genelde bu şekil manzaraları, sahtekar bir şekilde kameralarını masaya sokarak gösterirler. Fakat biz, perspektifi doğru şekilde gösterebilen bu simülasyondan, düz dünya hipotezinde, gemilerin asla alttan üste yok olamayacağını biliyoruz. Bu sebeplerden dolayı perspektif bahaneleri işe yaramıyor. Zaten perspektif bahaneleri işe yaramadığı için atmosferin uzaktaki objelere böyle bir etki yaptığını savunuyorlar. Buna da atmosferin mercek etkisi diyorlar. Maalesef ki bu açıklama düz dünyacılar tarafından oluşturulmuş bir bahanedir. Frensal lens ile gösterilmiş bir başka örnek de burada. Düz dünyacıların sıkışınca başvurduğu bu tür açıklamaları çürütmek çok basit. Öncelikle şundan bahsedelim. Atmosferimizin yükseldikçe azalan yoğunluk katmanları vardır. Buna da gradyan deriz. Uzaydan gelen ışık ise bu şekilde kırılır. Öte yandan, katı olan ve yoğunluk katmanları olmayan bir optik elementin, atmosfer gibi davrandığını sanmak delilikten başka bir şey değildir. Ek olarak, bu videoda frensal lensin ışığı nasıl kırdığı gösteriliyor. Bu kırılma, atmosferin ışığa karşı davranışıyla uyumlu değil. Düz dünya kültündeki insanlar, küresel eğrilik hesaplarına birebir uyan bir manzara gördüklerinde bu bahaneye başvururlar. Ancak biz onu da çürüttük. Ek olarak, böyle durumlarda birden çok serap etkisini de bahane ederek, bu olayın, dünyanın eğriliğinden değil, atmosferik koşullardan kaynaklandığını da savunuyorlar. Ancak hesaba katmadıkları şey, gösterdiğimiz hiçbir video veya fotoğrafta serap etkisi yoktu. Eğer gerçekten serap etkisi olsaydı, gemi ile ufuk arasında bozulmalar ve bulanıklıklar görürdük. Videoyu özetleyecek olursak, burada görülen olay, gerçekten de dünyanın küreselliğinden kaynaklanıyor. Bunu bilmemizin sebebi de, ufuk çizgisinin göz hizasında olmamasıydı. Bu olayın, matematiksel olarak sadece küresel bir yüzeyde mümkün olduğunu burada da görebiliyoruz. Biz, aklını kullanabilen insanlar olarak, gemilerin gittikleri mesafeye göre ne kadarının kaybolması gerektiğini hesaplayabilirken, düz dünyacıların yaptığı tek şey, bu kelimeleri kanıtmış gibi sunmak. Fakat bunlardan endişelenmeye gerek yok, çünkü bu videoda hepsi çürütüldü. Sadece ufuğa bakarak dünyanın düz olduğu kanaatine varan arkadaşlarımıza da, araştırmalarını düzgün yapmalarını tavsiye ediyoruz.